Arda Burak kanalından herkese merhaba. FC 26 Fenerbahçe kariyer modu serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoda iki maç yapmıştık. Aston Villa ile Avrupa Ligi'nde 1-1 beraber kalmış ve Alanyaspor Lig'de 3-1 yenmiştik. Ayrıca transferlerimiz olmuştu ve kadromuz son haliyle şu şekli almıştı. Endrick, Diaby gibi isimler, ayrıca Emre Mor kadromuzda. Musaba'yı kadroya kattık. Mert Günok'la birlikte bu şekilde bir hal aldı kadromuz. Şimdi bir transfer teklifi gelmiş Szymański'ye. Leicester City'den. 19,2 milyon euro üst ederi varmış. 17,1 milyon euro vermiş Leicester City. Hemen bir görüşme yapalım onlarla. 19,1 milyon euro isteyelim. 17,1 dediler tekrardan. 18,2 milyon euro isteyeceğiz. 17,1'de ısrarcılar. Son olarak 18 milyon euro isteyelim. Bakalım ne diyecekler. Kabul etmediler. Osterwolde'ye geçtiğimiz bölümde teklif gelmişti. Onu reddetmiştik. Güncel mali duruma baktığımızda 3 milyon euroluk bir bütçemiz var. Ayrıca kadro merkezinden bakalım sözleşme yenileyebileceğimiz oyuncu var mı diye. Şu an için yok gibi duruyor. Emre Mor ve Talisca'nın sözleşmelerini yenileyeceğiz. John Duran ve Edson Alvarez'i kiralık oldukları için sezon sonunda takımdan gidecekler. Şimdi ofisten bir ilerleyelim takvimden. 25'inde Göztepe maçı var iç sahada. İç sahada oynayacağımız ilk lig maçı olacak bu. Bakalım teklif gelmiş mi? Osterwolde'ye teklif gelmiş. Bunu reddedelim. Kadro merkezinden yine sözleşme yenileyebiliyor muyuz diye bir bakacağım. Evet, Emre Mor'un sözleşmesini yenileyebiliyoruz. Hemen sözleşme görüşmesi yapalım Emre Mor'la. Nadir oynatılan oyuncu. 3 yıl diyelim, bakalım ne diyecekler. 1 yıl dediler. 2 yıllık uzatacağız. Serbest kalma maddesi olmayacak. Maaş olarak da 33 bin alıyormuş. 40 bin euro vereceğiz. Kabul ettiler ve Emre Mor'la 2 yıllık sözleşme uzattık. Onun dışında başka oyuncu var mı uzatabileceğimiz? Yok. Enri'ye gelişim planı verelim. Gol makinesi olarak çalışabilir. Öncü forvet olarak da çalışabilir. Öncü forvet biraz daha mantıklı duruyor. Sprint hızını ve dengesini de arttırır bu şekilde. Ayrıca Nene ve Brown'a da yine gelişim planları verelim. Nene'ye ters kanat. Brown'a da yine ters bek. Verelim. Bunları çalışsınlar. Şimdi maçımıza geçeceğiz. Geçmeden önce Musaba'dan bir mesaj var. Musaba'ya moral veriyoruz. Maç günü diyelim. Çubuklu formamızla birlikte maçımızı yapacağız. Endrick biraz yorgunmuş. Onun yerine John Duran'ı ilk 11 alalım. Asensio da yorgunmuş. Onun yerine de Talisca'yı alalım. Ayrıca şöyle bir şey yapacağım. Çünkü Skriniar da çok yorgun görünüyor. Bu değişikliklerle birlikte maçımıza geçiş yapacağız. Maç yap diyelim ve Göztepe maçına geçiş yapalım. Talisca ile topu yeniden kazanıyoruz. Szymański'den sol kanattaki Diaby'ye. Diaby'nin pası John Duran'a. John Duran bıraktı. Sağ tarafta Semedo'ya. Semedo'dan Emre Mor'a harika bir pas. Emre Mor sol tarafı bıraktı orada Diaby. Rakibinden sıyrıldı. İkinci çalım Diaby'den vuruş imkanı vuruşu. Kaleci Mateus Lis. Kornere çeldi topu. Talisca doğrudan altı pasa doğru bir orta. Lis yine topun hakimi. Semedo topu kesti. İsmail Yüksek'ten Levent Mercan. Şimdi Szymański Diaby'nin koşu yoluna doğru oynadı. Musa Diaby. John Duran içeride. John Duran rakibinden sıyrılamadı John Duran. Kafa vuruşu savunmamızdan uzaklaştırıyor Göztepe savunması. Szymański araya giren isim. Musa Diaby ile oynadı. Diaby'nin pası Szymański'ye geçmedi. Sabra Olayıtan sol tarafta aldı topu. Tekrar oynadı Sabra'yla. Sabra'nın pası Göztepe etkili geldi.
Bir vuruş ve top out'a çıkıyor. Bu vuruşla birlikte ilk yarıda sonlanıyor. İkinci yarı öncesi hamleler yapacağız. İsmail Yüksek yorulmuş, yerine Edson Alvarez'i, Emre Mor yerine Kerem Aktürkoğlu'nu ve Szymański yerine de Henry'i koyacağım. 4-4-2'ye döneceğiz. Maça devam et diyelim ve ikinci yarıya geçelim. Arda Okan Kurtulan sağ kanatta. Ortası içeriye doğru. Orada savunmamız kafa vuruş şansı tanımadı. Top Ederson'da kaldı şimdi. Ederson'un pası Henry'e. Henry sağ tarafta Kerem Aktürkoğlu ile oynadı. Kerem Aktürkoğlu Semedo'nun desteği. Semedo aldı topu şimdi. Semedo tekrar Kerem Aktürkoğlu'na. İçeride John Duran bıraktı. Henry harika geldik ve müthiş bir takım oyunu. Müthiş paslaşmaları sonunda Henry kilidi açan isim oldu takımımızda. 1-0 öne geçtik Göztepe karşısında bu golle. Semedo'dan Kerem Aktürkoğlu'na. Ta altı kardeş Efkan Bekiroğlu ile oynadı. Olayitan sol kanatta. Pası ceza sahasımızın önüne doğru. Bir şut ve Ederson'un kurtarışı. Kornere çeldi topu Ederson. Köşe vuruşunu kullandı Göztepe. Orada bir kafa ve top out'a çıkıyor. Bir oyuncu değişikliği daha yapalım. Talisca'nın yerine Bartu Elmaz'ı ve Diaby'nin yerine de Musaba'yı koyalım oyuna. Diaby biraz dinlensin. Çünkü önümüzde bir Avrupa maçı daha var. Orada Levent Mercan'a müdahale. Juan. Arda Okan Kurtulan tekrar aldı Juan. Pas. Orta dışarı doğru. Orada savunmamızda Musaba'nın müdahalesi. Endri'nin presi. Topu alamadı. Efkan Bekiroğlu içeri doğru oynadı. Bartu Elmaz'dan şimdi Musaba'ya. Musaba'nın pası Semedo tekrar Musaba'nın önüne doğru oynadı ve Semedo şimdi bindirdi sağ kanattan. Musaba oyunu dinlendirdi. Bartu Elmaz da oynadı. Ondan Mert Müldür'e, Levent Mercan. Üçüncü bölge ve ikinci bölge arasında paslaşıyoruz. Oyunu soğuttuk bu dakikalarda. Bartu Elmaz orta alanda aldı şimdi. Rakibinden sıyrıldı Bartu Elmaz. Aradan pası John Duran'a geçmedi. Top şimdi Göztepe'de. Juan pası sol kanatta Efkan Bekiroğlu bıraktı. Tekrar aldı Efkan Bekiroğlu. Ortası Ederson'da kaldı top. Ederson'un hakimiyetinde top. Levent Mercan'la oynadı bekletmeden. Mert Müldür'den Jadon Osterwolde. Sağ tarafta Nelson Semedo. Önünde büyük bir boşluk var. O boşluğu iyi değerlendirdi. Bartu Elmaz'la oynadı. Ondan Endri'ye. Endik sağda Musaba'ya dönmek istedi. Fakat pası geçmedi maçta. Son dakikaya gireceğiz. Ve Göztepe hücum geliştiren taraf şimdi. Uzun bir pas sağ kanatta Ujuan'a doğru. Levent Mercan onu karşılayan isim. Ortası geçti. Son dakikada golü yiyoruz. Janderson atıyor Göztepe'de golü. Topu biraz ayağımızda tutsaydık aslında maç bizim olabilirdi fakat korkak oynamak istemedik ve sonuç olarak 2 puan kaybediyoruz. İç sahada kaybetmememiz gereken bir maçta. Dört maçta bir galibiyet alabildik. Bu yüzden taktikte bir değişiklik yapmak istiyorum. Dizilişi değiştirmek istiyorum. 4-1-2-1-2 sistemine veya 4-3-3 sistemine dönmek istiyorum. Çift forvet oynayacağım.
John Duran ve Endrick. Arkalarında Szymański ve Asensio değişimli olacaklar. Kanatlarda Emre Mor ve Diaby, ön libero'da İsmail Yüksek olacak bu dizilişte. Archie Brown iyileşmiş. Ayrıca Levent Mercan yerine onu atalım. Asensio, Nene, Musaba, Kerem Aktürkoğlu, bu 4 oyuncu da ana değişikliklerimiz olacak. Ayrıca Osterwolde'yi de sol stopere çekeceğim. Skriniar'la yer değiştirsinler. Bir sonraki maç Avrupa Ligi'nde Steaua Bükreş'e karşı olacak 29 Ocak'ta. O maça doğru geçiş yapalım. Oyuncu satışı yapabilirsek eğer oyuncu alabiliriz. Çünkü şu an yeteri kadar paramız yok. Transfer merkezine Sebastian Szymański'ye bir teklif gelmiş. Genk takımından görüşme yap diyelim. Üst değeri olan 19 milyon euroyu isteyeceğiz Szymański için. Kabul etti Genk. 19 milyon euroya bakalım gidecek mi? Gitmesi halinde Szymański'nin yerine orta sahaya Guendouzi çok maliyetli bir transfer olacak. Mikao Tadzi'yi alıp onu forvet arkasında Szymański yerine kullanabiliriz. Veya Onyedika'yı alıp 4-4-2'ye dönüp İsmail Yüksek'le yan yana onu kullanabiliriz. Delibaşiru'yu da yine Mikao Tadzi'nin yerine kullanabiliriz ama Mikao Tadzi daha mantıklı bir transfer olur. Tabi paramız yetmeyecek. Takas formülünü düşünebiliriz. Delibaşiru transferine gidersek paramız yetecek ona. Altyapı raporu gelmiş olması gerekiyor. Altyapı raporuna bir bakalım. Burada potansiyelli Emre Öztürk varmış. Onunla sözleşme imzalayalım. Doruk Günver. O da gelsin. Bilal Türkoğlu ve Atilla Yıldırım. 5 oyuncudan 4'ü gayet potansiyelli. 4'üyle de sözleşme imzaladık. Altyapımızda potansiyele göre sıralarsak gayet güzel bir hal aldı. 16 yaşında 2 tane genç oyuncu var. Burada potansiyelli oyuncu var A takıma çıkarabileceğimiz. İkisi de defansif orta saha ve birinin güçlü özelliği de var. Ayrıca burada kuvvetli şut, hava hakimi ve amansız özellikleri olan bir stoperimiz var. 15 yaşında henüz. Şimdi Steaua Bükreş maçına geçeceğiz Avrupa Ligi'nde. Bu videodaki ikinci maçımız olacak. Bu kadroyla oynayacağım. Sarı formamızla birlikte maç yap diyelim ve maçımıza geçelim. Avrupa Ligi 8. hafta maçında liga aşamasında son maç liga aşamasındaki Steaua Bükreş'e karşı oynayacağız. Ve Enri'nin vuruşuyla maça biz başlıyoruz. Başarılar Fenerbahçe. İsmail Yüksek topun hakimi. Osterwolde'den Skriniar'a. Sağ tarafta Mert Müldür. Bekletmeyen Emre Mor'la oynadı. İsmail Yüksek şimdi uzaklardan kaleye sert bir şut. Kavisli bir şut. Kaleci zorlukla kornere çeldi bu topu. Diaby ile sol kanattan köşe vuruşunu kullandık. Dönen top Osterwolde kafa vuramadı. Toma ile gelecek şimdi Steaua Bükreş. Pantea ile oynadı. Tekrar sağ tarafta Toma topla buluşan isim. Aşırtma pası. İyi bir yere geldi top. Orada Archie Brown rakibini karşıladı. Bir vuruş ve Ederson kornere çeldi topu. Savunmada sıkıntılar yaşamaya devam ediyoruz. Özellikle takımlar bizim sol kanadımızdan, sol bek tarafımızdan çok iyi geliyorlar. Geçmiş maçlarda Levent Mercan o bölgede oynuyordu. Bugün Archie Brown sakatlığını atlattıktan sonra o bölgede forma şansı verdik ona. Önümüzdeki sezon o bölgeye Ferland Mendy transferini yapmak istiyoruz. Maddi kaynağımız olursa. Emre Mor Szymański ile oynadı. Onunla Endrick bekletmeden şimdi John Duran'a pası. John Duran kaleci ile karşı karşıya ve gol. 29. dakikada John Duran'la 1-0 öne geçtik. Steaua Bükreş deplasmanında. John Duran'ın golü. John Duran'ın müdahalesi şimdi ve taç atışını kullanacak Steaua Bükreş. Emre Mor. Emre Mor. O bölgede birkaç bilek hareketi yaptı. İsmail Yüksek'le oynadı. Mert Müldür'den şimdi Szymański'ye. Tekrar aldı İsmail Yüksek orta alanda. Emre Mor yanında. Mert Müldür'le oynadı. Szymański ve Emre Mor şimdi. İsmail Yüksek'e bıraktı.
Sol tarafı çevirdi onu İsmail Yüksek. Archie Brown'dan Diaby. Karşısında Pantea var Diaby'nin. Onunla birebir de zorluyor şu anda Diaby. İçeri sokuldu. Pasını verdi İsmail Yüksek. Falsolu bir vuruş. Ayak içi plasesi. Kaleci kornere çeldi bu vuruşu. Szymański'nin ortası geldi. Şimdi İsmail Yüksek'in kafası. Kaleye paralel gitti top. Billigea ile geliyor Steaua Bükreş. İlk yarının son dakikasındayız uzatmalarda ve ilk yarıda son düdük geldi. John Duran'ın golüyle 1-0 üstünlükle kapattık ilk yarıyı deplasmanda. Mutlaka kazanmamız gereken bir maç. Ve ikinci yarıya Steaua Bükreş başlıyor. Sağ taraftan geliyor Steaua Bükreş. Toma. Liksandro'yu oynadı. Liksandro geri döndü Pantea. Tekrar aldı Liksandro. Liksandro sol tarafa çevirdi oyunun yönünü şimdi. Mert Müldür müdahalesi orada. Top bizde. Emre Mor'la oynadı Mert Müldür. Ondan İsmail Yüksek'e. Diaby Endrick'le oynadı. Endrick'in pası Szymański'ye geçmiyor. Savunmada müdahalesi Steaua Bükreş'te. Skriniar'a çok iyi bir çalım o bölgede. Şimdi Mert Müldür'le birebir kaldılar. Ortalarında kafa vuruşu Archie Brown'dan. Şimdi top Diaby'de. Osterwolde Brown, İsmail Yüksek. Sol tarafta Diaby'nin koşusu var. Şimdi İsmail Yüksek onunla oynadı Diaby. Diaby'nin pası John Duran'a, Endrick'e fakat Endrick offside'da gibi. Offside pozisyonunda Endrick. Endrick Talisca değişikliği yapalım çünkü Endrick çok yorulmuş. Isuatti Olaru. Billigea ve 69'da 1-1 yaptı skor Steaua Bükreş. Billigea ile Diaby. Archie Brown. Archie Brown. Top hala onda. Diaby ile oynadı. Pası İsmail Yüksek'e. Sağ tarafa çevirdi oyunun yönünde Emre Mor. Emre Mor içeri girme çabasındaydı fakat başaramadı. Tanase. Sol kanatta aldı topu. Radunovic ile oynadı. Tekrar Tanase. Steaua Bükreş geliyor şimdi. Ayağından açtı o bölgede Steaua Bükreş'in santraforu. Top şimdi Musa Diaby'de. İsmail Yüksek'le oynadı. Bekletmeden John Duran'a onun pası. Anderson Talisca sağ tarafta Emre Mor. Szymański kendini gösterdi. Szymański'nin vuruşu. Savunmadan döndü Emre Mor. Mert Müldür. İsmail Yüksek. Uzaklardan bir vuruş. Kaleci kornere çeldi zorlukla İsmail Yüksek'in şutunu. Orta Skriniar'a doğru. Savunma karşıladı Steaua Bükreş'te. Sol kanada çevirdiler. Oyunun yönü Tanase var o bölgede. Şuttan Sotti. Tehlikeli geldi Steaua Bükreş kalemize. Evet maçta son düdük geldi. Bir birlik beraberlikle ayrıyoruz Steaua Bükreş deplasmanından. Avrupa Ligi lig aşaması son hafta maçında. Puan durumuna baktığımızda ligde Galatasaray 46 puanla lider. Bizim 40 puanımız var. Avrupa Ligi'nde ise lig aşamasını 15. sırada bitiriyoruz ve playoff turunda Bran'la eşleşiyoruz.
Bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki videoda maçlarımız ve eğer Szymański satılırsa transferlerimiz devam edecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.